Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programında Live Life Taller kurucusu ve koordinatörü Sedat İlhan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Çok enteresan bir konu gerçekten. Neden boy uzatma ameliyatı oldunuz diye başlayacağım. Bunu soran kadın da ama 1.82 tabii. Yani hani bunu benim sormam biraz abes olmuş olabilir ama neden boy uzatma ameliyatı oldunuz? Bu soruyu lütfen sorayım. Boyunuz 1.82 değil mi? Boyum 1.82. Tam bu yüzden oldum. Şimdi şöyle, gerçekten günümüzde 21. yüzyılda özellikle çok zorluklar yaşıyorum. Çok yaşadım daha doğrusu. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ve Almanya'da misal atıyorum bir metroya binmek, düğünlere gitmek, özellikle misal metro dediğim kastım şu, metroda mesela iş saatleri çıkışında metroya binmek çok kötü. O kalabalıkta, boyunuz ufak, bir de oranın boy ortalaması çok büyük olduğu için Yüksek, kadın evet. çok yüksek, kadın ve erkekler. Çok eziyet oluyor bana ve işte düğünlerdir, konserlerdir ve özgüven olmuyor yani. Misal bir kıyafet, bir mağazaya gittiğimde bile bir kıyafet alamıyorum kendime. Ve ben de dedim ki böyle yaşamak istemiyorum, bunu kesinlikle değiştirmek istiyorum dedim. O bakımdan bu ameliyat olmak istedim. Allah Allah. Peki şimdi boy uzatma ameliyatından konuşacağız tabii ama boy uzatma ameliyatından önce kendini nasıl hissediyordun ve şu an kendini nasıl hissediyorsun? Evet, boy uzatma ameliyatı öncesi kendimi belki biraz çok sert olacak ama erkek gibi hissetmiyordum kendimi. Daha çok böyle çocuk gibi hissediyordum. Mesela böyle bir takım elbise falan giyinemiyordum. Hani böyle bir çocuğa bayramlık, hani bayramda gider böyle takım elbise alır ya annem babam. Öyle bir his vardı ve toplumda da ben çok mesela böyle ayakta olmazdım, ayakta sohbet etmezdim, hep otururdum. Bu da benim psikolojimi gerçekten çok kötü etkiledi. Şimdi nasılsın? Şu an şöyle söyleyeyim size, patlamaya hazırım yani böyle hani psikolojik ben çok güçlüyüm ve kariyer açısından da onu fark ediyorum. Boyumun bana vermiş olduğu işte özgüven olsun, mesela yeni insanlarla tanıştığımda beni artık böyle 1.77 olarak tanıyorlar. Benim boyum 1.57 idi. Şu an 1.77'yim ve bunu gerçekten yani bu önümüz hani bu 21. yüzyılda işte daha çok sosyal medyanın ön planda olduğu dönemlerde bunu çok hissediyorsunuz gerçekten ve şu an şöyle söyleyeyim size, kariyerimde de aşk hayatımda da ve özel hayatımda da gerçekten çok büyük saygı duyuyorum ve başarımın sırrının burada olduğunu düşünüyorum açıkçası. Vay be. Peki sadece boy uzatma ameliyatları için olan bu merkezde, yani tamamıyla buna yönelik bir merkez bu. Nasıl karar verdin ve neden sadece boy uzatma ameliyatı için bir rehabilitasyon merkezi açmaya karar verdin? Evet, şöyle, boy uzatma ameliyatları ben hep söylüyorum tabii bir ameliyattır, riskli, illaki bir risk vardı ama boy uzatma ameliyatı bir mecburi bir ameliyat değil sonuçta. Bir hayal gerçekleştiriyoruz ve bu hayali gerçekleştirmek için de şöyle söylüyorum, hani boy uzatma ameliyatı bir teamwork diyorum ben oraya. Çünkü burada hasta gelip bu ameliyat oluyor ama burada gerçekten işte profesyonel bir fizyoterapi, medikal ekip gerekiyor. Psikolojikman hastaya destek gerekiyor, diyetisyen gerekiyor ve böyle bir habire birilerinin olması gerekiyor. Yani 7/24 bir hizmet olması gerekiyor ve ben de bu ameliyat olduğumda çok yalnızdım açıkçası. Otellerdeydim, işte doktorum ziyaret ediyordu beni ama sadece bir doktor vardı ve ben sadece onunla komünike edebiliyordum veya eşimle. Ve ben de dedim ki tamam, bu böyle olmaz yani. Burada bir hayal gerçekleşiyor ve bunu gerçekten profesyonel yapmamız gerekiyor. Ve boy uzatma ameliyatları diğer ameliyatlara göre çok farklı bir bölüm olduğu için düşündük, taşındık, bunu nasıl profesyonel yapabiliriz diye bir merkez kurmaya karar verdik. Hastalarımıza daha iyi hizmet edebilmek için ve Türkiye'de gerçekten hani şöyle söyleyeyim, dünyada bir numarayız bu arada. Ve Türkiye'de de vay be hani böyle şeyler oluyor ve çok profesyonel oluyor. Feedbacklerini almak beni çok mutlu ediyor. Çünkü bizim hasta kategorilerimizde cerrahlar, ortopedi cerrahları, Alman cerrahlar, işte avukatlar, hakimler, savcılar, iş adamları bunları ağırlıyoruz. Harika. Peki kimler boy uzatma ameliyatı oluyor? Şöyle söyleyeyim, herkes olabiliyor. Yani bizim 13 yaşında da hastalarımız var, 67 yaşında da hastalarımız var. Boyu uzaması, hani boyundan şikayetçi olan bu ameliyatı olabiliyor. Fakat tabii ki herkes olabiliyor derken sağlık problemi, yani sağlık sorunları olmaması gerekiyor. Atıyorum bir kronik hastalık, yani kanser veya şeker hastalığı varsa biz bu hastalara bu ameliyat olmasını tavsiye etmiyoruz. Peki şimdi gelelim asıl konuya. Yani hangi yöntemlerle çalışıyorsunuz? Bu ameliyat
Nasıl bir ameliyat oluyor? Yani neler yapabilir? İstanbul'da mı oluyor? Evet, İstanbul'da oluyor. Yani bu merkez de İstanbul'da Kesinlikle. ve ameliyatlar da İstanbul'da Aynen. yapılıyor. Türk doktorlar tarafından mı? Halil Buldu, operatör doktor Halil Buldu tarafından yapılıyor. Peki hangi yöntemler uygulanıyor? Şöyle, dünyanın zaten en iyi iki yöntemi vardır. Birisi içeriden kapalı bir sistem, magnetik motorlu çivi diyoruz ona. O yöntemle yapılıyor. Birisi de dışarıdan böyle bir fiksatör yöntemiyle yapılıyor. İki yöntemle de bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Wow. Peki nasıl boy uzatılıyor? Şöyle, boy üst bacaklar, yani femur dediğimiz üst bacaklardan veya alt bacaklardan, tibia diyoruz biz buna. İki yerden de uzatabiliyoruz. Tabii hasta şimdi hastanın hedefine bağlı. Atıyorum hasta diyorsa ben 15 santim uzamak istiyorum diyorsa bunu tabii tek bacaktan yapmak çok riskli. Çünkü burada sadece kemik değil, sinirler, damarlar, dokular, ciltler de uzadığı için biz de diyoruz ki hastaya peki 15 santim hedefinse atıyorum yukarıdan 8 santim uzatalım, alt bacaktan da 6, 6,5 veya 7 santim uzatalım diyoruz. Yani üst bacaktan da uzatabiliyoruz, alt bacaktan da uzatabiliyoruz. Tamamıyla kişiye göre bağlı. Sadece bacaktan oluyor ama bu işlem. Hayır, sadece bacak değil, yani bacakları uzatıyoruz. Humerus dediğimiz kolu da uzatıyoruz. Radyosu genelde, yani şu alt kolu genelde biz kozmetik amaçlı önermiyoruz. Çünkü burada çok sinir olduğu için hastanın ileriye dönük problemler yaşayacağı, yani yaşayabilme olasılığı çok yüksek olduğu için tavsiye etmiyoruz. Parmaklar da uzuyor bu arada. Ama parmakları kozmetik olarak da değil de daha çok hani bir parmak kısaysa onu uzatabiliyoruz. Peki bu tabii çok ağrılı bir işlem olsa gerek sonrasında. Şöyle, ben hep şunu söylüyorum, ağrı konusunda öncelikle ağrı nedir? Hani ağrı bence vücutta, yani işte Yaradan'ın bize vermiş olduğu çok büyük bir nimet bence ağrı. Çünkü ağrı sayesinde bazı şeylerin yanlış gittiğini biliyoruz. Tabii ki. Fakat boy uzatma ameliyatlarında ağrı çok güzel bir şey, tam tersi. Çünkü bir şey ağrıdığında hastalar gerçekten doğru, ben uzatıyorum, uzattığım için ağrı oluyor. Mesela ben geçen hafta işte hastam, Amerika'dan bir hastam dedi ki ya dedi Serap, ben dedi hiç ağrımıyor dedi, yani bu normal mi dedi. Dedim nasıl yani dedim, sen ağrımasını mı istiyorsun? Evet dedi, ben de ağrımasını istiyorum, hani ben sanki böyle uzamıyorum gibi bir his oluyor dedi. Hayır dedim, bu tamamıyla seninle alakalı bir şey. Ama şimdi şöyle, tabii ki boy uzatma ameliyatlarında da ağrı var. Ağrı yok diye bir şey yok. Fakat bu ağrılar daha çok hani ilk 1-2 hafta böyle biraz adaptasyon sürecine ihtiyaç oluyor. Çünkü hasta mesela düşünün, ameliyat öncesi her şeyi normal yapabiliyor ama ameliyat sonrası bacaklar ağırlaşıyor, bir kas uzatıyoruz. O bakımdan ister istemez bir ne oluyor diyor hasta. 1-2 hafta tabii ki buna bir adaptasyon süreci var. Tabii. Ağrılara gelince de daha çok böyle bir kas ağrıları diyeyim veya akşamları uyuyamıyorsunuz bazen o kas ağrısının vermiş olduğu etkiden dolayı. Bu yani böyle hani hastaların çoğu şunu düşünüyor işte. Dayanılmayacak bir ağrı değil. Bravo, yani hastaların çoğu şunu düşünüyor. Yani bir günden 90 güne kadar böyle bağıracağım diyor ama öyle bir şey yok. Eskiden öyleydi. Evet. Yani eski boy uzatma ameliyatlarında çok ciddi, hani kemikleri kırarak, aralara ilaveler yaparak yapılıyordu. Yani şimdiki yöntem nasıl bir yöntem? Şimdi şöyle, ilk kozmetik boy uzatma ameliyatı 100 ila 150 yıl önce yapılmış Evet, bir işlem. Eskiden tabii ki daha çok bilinmediği için işte tamam böyle uzatalım, amaç uzatmak ve yöntemlerin de çok ağır olduğu için mesela böyle kapalı bir yöntem var işte ring fixator dediğimiz Ilizarov. O misal çok ağırdı çünkü her yerden bir cilde bir şeyler saplanıyor, işte şişler saplanıyor, vidalar saplanıyor. O tabii ki ağrı yapıyor ama şu an bizim günümüzde kullanmış olduğumuz teknoloji, yani düşünün hastalarımız araba bile kullanabiliyor uzatma sürecinde. Normal spora gidebiliyor. Peki zamanla mı uzuyor boy? Günlük 1 ila 1,5 milim uzuyor. Ha, bu nasıl bir şey, anlamadım yani, hani o ameliyat sonrasında tam oturan bir şey değil mi? Bu zaman içerisinde yapılan bir şey. Evet, şimdi ameliyatlarımız aşağı yukarı 2,5-3 saat sürüyor. Yani kişi, burada da soru var, hani kişi ne kadar sürede hayallerindeki boya kavuşabiliyor? Evet, bu kişiden kişiye bağlı. Yani şöyle söyleyeyim, ameliyatımız 2,5-3 saat sürüyor. Ondan sonra 5 gün sonra uzatmaya başlıyoruz. Günde 1 ila 1,5 milim uzatıyoruz. Çünkü biz burada sadece kemik değil, sinir, kas, tendon, damar, doku uzattığımız için bunu birden 8 santim uzatamıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil yani. O bakımdan günlük 1 ila 1,5 milim uzuyor hastalarımız. Aşağı yukarı 2,5 ay içerisinde hastalarımız 10 santime kadar uzayabiliyor. Peki bu nasıl zaman içerisinde boy atma olabiliyor? Yani hani orada ne yapılıyor da bu zaman içerisinde boy uzuyor? Hastalarımız dışarıdan bir
fiksatör sistemi ise anahtarla böyle uzatıyor kendini. Düşünün günde 1,5 milimler hesapladığımızda 10 günde 1,5 santim yapar, 20 günde 3 Ha yapar. kendi yapıyor Tabii bunu. tabii kendi uzatıyor. Bildiğiniz böyle anahtarı takıyor, çeviriyor. Acı yok mu? Hayır, orada acı yok. Acı yok, acı hissetmiyor. Allah Aynen. Allah. Çünkü günde milim uzattığımız için acı hissetmiyor. Peki hastalarınız hangi ülkelerden geliyor bu ameliyat olmak için? Uzak Doğu herhalde Şöyle ağırlıklıdır. dünyayı yani bütün dünyayı ameliyat ettik diyebilirim. İşte be. Japonya'dan tutun Amerika, Almanya, İsviçre, Fransa, Kanada her yerden Hindistan'dan gelen hastalar, Endonezya'dan gelen hastalarımız var. Vay canına. Her yerden ameliyat ettik. Peki Live Life Taller rehabilitasyon merkezinde başka nasıl hizmetler veriyorsunuz? Şimdi Live Life Taller'ın en büyük hikayesi aslında şu. Ameliyat ettikten sonra şu an düşünün 55 kişi çalışıyor. Sadece boy uzatma için yani. Ve 55 kişi işte kendi fizik tedavi ekibimiz var, medikal ekibimiz var. Sonrasında araya giriyorum. Sonrasında bu fizik tedavi ne kadar süre oluyor? Haftada 3 kere fizik tedavi yapıyoruz. Ve haftada 3 kere de spor salonunda egzersiz yapıyoruz. Onu soracaktım. Spor yapmasını etkileyen bir durum söz konusu mu peki? Hiçbir sorun yok. Koşması, yani... Koşması tabii ki yapabilir, zor ama tavsiye de etmiyoruz. Çünkü kasları uzattığımız için bir güçsüzlük oluyor orada, denge kaybı olabiliyor uzatma esnasında. Ama yürüyoruz, koşu bandında yürütüyoruz hastaları. Ve bizim çok misal bir anti-gravity treadmill var. Yeni aldık o cihazı, Amerika'dan geldi. Çok pahalı bir cihaz. Astronotlar uçuş öncesi kullanıyor. Önemli bir futbol kulüpleri Türkiye'de kullanıyor. Ve bu cihaz işte hastalarımızın %80 ağırlığını taşıyarak sadece %20 basmasını sağlıyor ve hastalarımız bundan ötürü de koşabiliyor, yürüyebiliyor. Ve bu da toparlama sürecini çarpı 4 yapıyor. Yani. Dikiş izi var mı bu arada? Var, gelecek var. olursak. Dikiş izleri var. Kadınlar çok, şöyle söyleyeyim, ilk başta kadın hastalarımız çok bu konuda çok şikayetçiydi. Ona da bir çözüm bulduk. Estetik dikiş atıyoruz hastalarımıza ve kendi scar removal cihazımız var. Yani yara izlerini yok edebiliyoruz ama %100 değil tabii ki, %70 ama onunla bile çok memnunlar hastalarımız yani. Yani orada ne kadar mesafelik bir kesi açılarak yapılıyor? En büyük kesimiz aşağı yukarı 1 santimli geçmiyor. Ha 1 santimlik bir santim. yara izi mi? Tabii aynen. Aynen. Ha. Şimdi biz bu ameliyatlarda kemik görmüyoruz bu arada. Yani şimdi hastalar zannediyor ki böyle işte kan geliyor oradan kemik görüyor. Öyle bir şey yok. Gerçekten kapalı yöntemle yapıyoruz bu ameliyatları. Bayağı laparoskopik gibi yani. Gibi. Allah Allah Aynen. ya ne kadar enteresan. Aynen. Peki boy uzatma ameliyatında fizik tedavinin rolü nedir? Boy uzatma ameliyatında fizik tedavi rolü şöyle söyleyeyim, kilit yani. Anahtar gibi bir rol oynuyor. Düşünün kapı var, kapıyı anahtarsız açamıyorsunuz gibi bir şey. Çünkü demin de dediğim gibi burada sadece kemik değil, kaslar, sinirler, dokular uzuyor ve burada fizik tedavinin önemi çok büyük. Fizik tedavide demişken bu arada, fizik tedavide bunu her fizyoterapist yapamıyor bu arada. Çünkü bu çok majör bir işlem. Burada manuel terapi ile cihaz terapisi diye ikiye ayrılıyor. Yani manuel terapinin, yani fizyoterapistlerin eliyle yaptığı terapiyi cihazlar yapamıyor. Cihazın yapabildiklerini de fizyoterapist yapamıyor. O bakımdan burada o ikisinin birleşimini bulmak ve onu uygulamak gerekiyor aslında. Vallahi harikaymış. Peki Kanal Avrupa izleyenlerine söylemek istediğiniz ekstra bu konuyla alakalı ayrıca bir şeyler var mı? Var kesinlikle. Şöyle bazen hastalar geliyor işte 1.78, 1.80 boyunda hastalarımız geliyor. Ben de diyorum ki yani bu ameliyatı olmanıza gerek yok. Çünkü sizin boyunuza gelmek için hani insanlar Ha bir para de ödüyor. bak utanmazlara bak. Böyle Evet, evet, evet. 80 boyunda yani. Yani çok enteresan. Mesela o gün bir ortopedi cerrahı geldi. Ne istiyormuş acaba? Alman bir ortopedi cerrahı Berlin'den. İşte dedi ki ben dedi uzatmak istiyorum. Baktık böyle 1.83. Dedim sen ama çok iyisin. Ama dedi benim kız arkadaşım dedi 1.90 olmamı istiyor dedi. Ondan sonra bak emin misin düşün et falan filan sonra tekrardan hani cerrah diye ortopedi cerrahı meslektaş diye yaptık ameliyatı. Ama yani 1.78 boyunda veya 1.80 boyundaysanız gerçekten bu ameliyat olmanıza gerek yok. Çünkü boyunuz çok iyi. Bunu söylemek istiyorum yani. Aslında belli bir sınır konulmalı. Yani hani 75'in altında hasta almıyoruz falan gibi bir şey söylenmeli. Evet bence. ama orada kozmetik olduğu için bu sefer de Gerçi, diyor ki evet. o yapıyor ben yapamıyorum diyor. Peki maliyetli bir şey mi bu arada? Şöyle söyleyeyim, diğer ülkelerde işte Almanya, Amerika'da çok müthiş maliyetli. Hatta öyle bir maliyetli ki hastalar işte diyor ki sadece bunu diyor biz yapamıyoruz. Normal halk yapamıyor bunu diyor.
Çok çok büyük bir ayıp falan olarak karşılıyorlar. Ama burada gerçekten çok, yani böyle bir ameliyat, böyle bir hizmet için komik bir rakam diyebiliriz. Ya sonuçta evet, bu maliyetli bir şey olmalı hani baktığında. Peki bu arada son olarak dünyanın hangi ülkelerinde bu hizmet var? Şöyle söyleyeyim, ameliyatı her ülke yapıyor. Hindistan'dan tutun, Her herkes ülke bunu yapıyor. Evet, ama bu bizim vermiş olduğumuz hizmet sadece, gururla söylüyorum, Türkiye'de, İstanbul'da var. Şöyle, Almanya ve Amerika'da daha çok ve diğer ülkelerde doktorlar hastaları ameliyat edip 4 gün, 5 gün, 10 gün hastanede tutup evine git diyor. Bu böyle olmuyor işte. Yani hastalar çok gerçekten 2 yıl içerisinde anca toparlanabiliyorlar. İşte ne bileyim çok ağrılar çekiyorlar. Bu ameliyatlar gerçekten gözetim altında olması gereken ameliyatlar. Mesela bizim hastalarımız 6 ay sonra polis okuluna başvuruyor veya koşabiliyor gibi şeyler. Peki herhangi bir riski var mı bu arada? Risk zaten şöyle söyleyeyim, ben hep şunu söylüyorum, hastalar aynı soruyu soruyor. Risk her şeyde vardır. Yani hayatımız bir risk. Misal ben hep şunu söylüyorum, araba kullanmak bile bir risk ama Tabii ki. kemer taktığınızda o riski biraz da düşürmüş oluyorsunuz. Tabii ki biz de kemer takıyoruz bu ameliyatlarda. Yani şöyle kemer takıyoruz, biz de riskleri biliyoruz. Ona göre kullanmış olduğumuz teknoloji, cihazlar ve ekiple, sağlam bir ekiple ön planda olduğumuz için riskleri olduğu kadar düşürebiliyoruz. Yani bizim 4000'e yakın boy uzatma vaka ameliyatımız var ve bugüne kadar çok şükür hiçbir büyük bir sorun olmadı. Tabii ki sorunlar yaşandı ama bunlara da biz hemen çözüm bulduk. Mesela ne gibi sorun yaşanabilir? Ne gibi sorun yaşandı? Misal atıyorum eksternal fiksatör, yani dışarıdan takılan cihazlar bozuldu. Bir hastamız köprüde Anadolu yakasından Avrupa yakasına giderken bir trafik kazası geçirdi. Kemiği boydan boya tekrar kırdı. İşte 3 kere ameliyat oldu. Kemik enfeksiyonu vakalı hastalarımız var. Onu soracaktım. Mesela kemik enfeksiyonu olabiliyor mu? Tabii olabiliyor, kemik enfeksiyonu olabiliyor. Şöyle, kemik enfeksiyonu nasıl olabiliyor? Hastalarımız genelde bizi dinlemediğinde, işte benim acil gitmem lazım, lütfen çıkarın, benim hedefime ulaştım, gitmem lazım dediğinde, açık yaralarla gittiğinde bunun bir riski var tabii ki. Bizi gitme dediğimiz halde gidiyorlar bazen işten dolayı veya işte ailesinden bir ölüm oluyor, ölüm haberi geliyor. Bu tarz durumlarda eğer yarasına bakmazsa tabii kemik enfeksiyonu olabiliyor. Ama kemik enfeksiyonu olsa bile çok büyük bir sorun değil. Tabii bunu erken teşhis koymamız gerekiyor. Bu antibiyotik tedaviyle, en kötü bir cerrahi işlemle bunu tabii ki temizleyebiliyoruz. Çözebiliyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim Rica valla, ederim. şahane Bu arada bilgiler boy kısaltma verdiniz. da yapıyoruz. Onu soracaktım. Evet. Boy kısaltma. Boy kısaltma ameliyatları da yapıyoruz, aynen. Allah Allah. Boy kısaltma ameliyatlarını genelde kadın hastalarımız tercih ediyor. Misal çok enteresan bir kere, onu da anlatayım size. Geçen sene bir Almanya'dan bir kadın hastamız yazdı, 1.83. Bana dedi ki, ben dedi erkek bulamıyorum dedi. Yani benim hoşlandığım erkekler hep dedi 1.70, 1.75. Dedi ben de dedi artık pes ettim, boyumun kısalmasını istiyorum dedi. İşte konuştuk, emin misin falan. 10 santim kısalttık. 5 santim üst bacaktan, 5 santim alt bacaktan. Bu arada boy kısaltma ameliyatı da hemen olan bir işlem. Yani günlük değil, hastamız 1.80 olarak yatıyor. 1.75 veya 1.70 olarak kalkıyor. Ay şaka gibi ya. Ay Aynen asla öyle. istemezdim yani. Ya sonuçta Var, Tanrı var, bizi var. böyle yaratmış da yani. Ay, tabii ki Allah hani her şeye şükretmek lazım Aynen ama öyle. ihtiyacın varsa da ve kendini öyle iyi hissedeceksen de Aynen. tabii ki yaptırmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eminim Avrupa'da bizi izleyenler de son derece güzel bilgi sahibi olmuşlardır bu konuyla alakalı. Evet, Kanal Avrupa ekranlarında Live Life Toller kurucusu ve koordinatörü Sedat İlhan bizlerle beraberdi. Programımız devam ediyor efendim.